Arkadaşlar günaydın. Akşam izliyorsanız da iyi akşamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni de soracak olursanız ben çok iyiyim. Şu anda neredeyim? Önce konuyu ondan başlayalım. Kaş'tayım. Antalya'mızın güzide ilçesi. Çok tercih edilen bir ilçe. Kaş'tayız. Kaş'ta bir arkadaşımızın yaşadığı bir yerdeyiz. Bu videoda ne yapacağız? Önce ondan bahsedeyim. Sonra size bir şeyler anlatacağım ben. Kaş'ta hemen şu sol tarafım, şöyle baktığınız sol tarafın Kaş'ın liman ağzı dedikleri kısım. Orada böyle işletmeler var, plajlar var. Oralara gidip yüzebiliyorsunuz ama oraya sadece tekneyle ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Hemen bu arkamdaki şu tarafta Meis Adası. Şimdi burası bizim adamız. Elimizi kolumuzu sallayarak girebiliyoruz ama Yunan'ın Meis Adası'na elimizi kolumuzu sallayarak giremiyoruz. Ya kapı vizesini almamız gerekiyor. 4-5 gün önceden başvurmamız gerekiyor. Ya Schengen vizesine ihtiyacımız var ya yeşil pasaporta ihtiyacımız var. Bizim bu videodaki amacımız da hemen tekneyle 10 dakikada karşıya geçebileceğimiz Yunan Adası'nın sokakları, fiyatları, sahilleri ve caddeleri, evleri. Bir de Antalya'daki Kaş'ın evleri, sokakları, caddeleri, sahilleri ve işte yaşam alanları, fiyatları karşılaştırdığımız, yaşam alanlarını karşılaştırdığımız ufak bir video olacak. Biz ev taşıma telaşındaydık. Konya'da ev taşıdık. Çok yoğunduk bu ara. O yüzden kısa seyahatler yapabildim ve videoların günü biraz sarkabildi. Ama buradan sonra bu video çok güncel. Hemen çekiyorum. 1-2 gün sonra siz izleyeceksiniz. Bu videodan sonra hemen aktif olarak seyahate devam edeceğim. Taşıma telaşını çok şükür ki atlattık ama çok yorucu bir işmiş. Ev taşıyacak ve ev taşıyan varsa Allah sabır vermiş ya da Allah sabır versin diyorum size. Bir bakalım. Kaş'takiyle ya Kaş ve karşı hemen 10 dakika ilerideki Yunan adasındaki fiyatlar, sokaklar nasılmış? Yani buradan 10 dakika motorla, tekneyle 1 saat, 1,5 saatte yüzerek ulaşabileceğiniz bir yer. O kadar yakın yani şu anda. Bir karşılaştırma videosu yapalım. Sponsorumuz Aurasebilon Unique'ye teşekkür edelim ve videoya başlayalım. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aurasebilon Unique sunar. Şimdi biz arkadaşlar bu video böyle parça parça oluyor. Bir oradayız, bir orada, bir oradayız, bir orada. Kaş'ın liman ağzı diye bir bölgesi var. Çok tatlı bir yer gerçekten. Yani yüzmesi güzel bir yer ve insanların kaliteli olduğu bir yer. Sadece zaten tekneyle ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Yani buraya öyle yürüyerek gelemiyorsunuz. Belki dağlardan gelebilirsiniz. Burada bir mekandayız. Yani adını bilmiyorum. Burada fiyatlardan bahsedeceğim size. Zaten Yunanistan'daki fiyatları da az çok öğreneceğiz. Oraya da Meis Adası'na gideceğiz hemen şu karşıya. Ama önce burada bir sahilde, bir beach'te bir şey içmek istediğiniz, bir şey yemek istediğiniz fiyatlar ne durumda söylüyorum hemen. Önce böyle burger, çok bir şey yok zaten çeşit ama burger, pizza kısmından olanları söyleyeceğim size. İşte keselerle yemek istediğiniz tavuklu 550 TL, kokoreçli var 650 TL. İlk defa kokoreçli gördüm bu arada. Cheeseburger yemek istediğiniz 550 TL. Burger, tavuk burger 600 lira. Odun ateşinde pişmiş kokoreç var 700 TL. Pizza var, margarita, en düşüğü margarita 600 TL. Deniz mahsulü yemek istediğiniz 750 TL. Yani 600 ile 800 TL arasında pizza yiyebiliyorsunuz burada. İçki, alkollü içecek içmek istediğiniz 200 ila 400 TL arasında değişiyor. Mesela Efes'in burada biraları var, fıçı bira falan 220 TL, 50'likleri. Soft içecekler, kola, fanta, gazoz falan 150 TL. Bir kıyas yapacağız. Hemen bu 10 dakika ilerideki Meis Adası'na gideceğiz. Vize, yani böyle vizeyle, kapı vizesiyle girebildiğimiz ya da işte Schengen, yeşil pasaportla girebildiğimiz bir adaya gidip Yunanistan'daki fiyatları göreceğiz. Ama burada da Kaş'ta da bir fiyatları size göstermek istedim. Orada da Kaş'a da gelirseniz bu kısma gelip yüzebilirsiniz çünkü buranın denizi çok güzel. Ve gerçekten gelen insanlar da kaliteli. Porsiyon büyüklüğü nasıl? Gelsin onu da göstereceğim. Böyle bir orada bir oradayız bu videoda. Kıyaslıyoruz biraz. Ve iki ülkenin böyle 10 dakika karşılıklı adalarında yaşam nasıl deneyimliyoruz, bakıyoruz. Pizza biraz bozuldu arkadaşlar ama yaklaşık 2, 4, 6 dilimlik bir pizza geldi. Ve şöyle bir karışık tabak geldi. Bir de quesadilla söyleyeceğiz. Porsiyonların büyüklüğü de hiç fena değil bence. Şöyle. Şu denizin temizliğini görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani aslında ülkemizde o kadar güzel yerler, o kadar güzel lokasyonlar var ki. Yani şu dağların güzelliği, şu denizin güzelliği. Yeter ki sahip çıkalım, değer bilelim, kıymet bilelim. Gelen insanımızı kaçırmayalım. Ona göre fiyatlandırma yapalım. Çok güzel denizimiz, dağlarımız, yerlerimiz, mekanlarımız var. Yani gidip ağzımıza çıkılıyor ya insanların ülkelerinde. Aslında onların daha alası bizim ülkemizde de var. Yok değil. Yani şu deniz, bence dünyanın en güzel denizi bizim ülkemizde mesela. Şuranın güzelliğine bakın.
Çok tatlı, çok güzel. Şimdi Kaş'a geçeceğiz buradan tekneyle. Buraya gidiş geliş 350 TL bu arada arkadaşlar. 350 TL verip gelip gidiyoruz. Sabah var, akşam var. Yani belli saat aralığında gidiş dönüş var. Liman ağzı diye geçiyor. Kaş'a gelirseniz burada insan portföyü de çok kaliteli burada. Bir tık daha böyle fiyatları da söyledim zaten. Ama güzel, suyu da çok güzel. Kaş'a gideceğiz, dinleneceğiz, yıkanacağız, edeceğiz. Akşam Kaş'ın gözleyeceğim size. Orada mantı falan yiyeceğiz. Sonra Yunan'a bağlayacağız. Yunanistan'ın Meis Adası'na gideceğiz. Şimdi arkadaşlar gün boyu yorulduk. Böyle yüzdük, ettik, yedik, içtik falan. Meis'e gitmeden önce bir de Kaş'ın akşamlarını göstereceğim size. Akşamlarını göstereceğim ve bir yerde bir yemek yiyeceğiz. Akşam böyle Kaş'ın tam merkezindeki bir yerde de menü fiyatlarından biraz bahsedeceğim. Ve bugün cumartesi gecesi, eminim kalabalıktır. Ama bir şey söylemek istiyorum Kaş'la alakalı. Bu Kaş'ta sürekli biz her sene hemen uğruyoruz Kaş'a. Abi otopark sorunu bitmiyor. Bu araba park etme sorunu Kaş'ta bitmiyor. Şimdi merkeze doğru gidiyoruz. Ben size merkezi de göstereceğim Kaş'ın. Yani böyle gelen arkadaşlar varsa şey yaparım. Hem bilgilensin, merkezini görsün. Şurada bir pazar yeri var. Oraya da bir gün, haftanın 1-2 günü sanırım pazar kuruluyor. O zaman araba da park edemiyorsunuz. Bir araba park edebileceğiniz alan şu karşı taraf var. Bir de şöyle bir yolun sağ tarafı var ama hep dolu burası. Yani burada yer bulmak kolay olmuyor. Zor oluyor gerçekten Kaş'ın merkezi için. Otopark sorunu çok. Şimdi bak birazdan buradan dümdüz gidip sağa döndüğünde daha fazla böyle arabalar ve yola sağa sola her yere park etmiş arabaları göreceğiz. Çok yoğun bir talep var Kaş'a. Güzel, tatlı bir yer kasaba çünkü. Ama araçla geliyorsanız ya ücretli otoparkları tercih edeceksiniz. Onlarda da çok görmedim ama ya da böyle araç park etmek için yer arayacaksınız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bak merkeze giderken bir yeri gördük. Mesela burada bir fiyatları söyleyeyim size. Gündüz diyor işte çiğ kase, çiğ bol 620 lira. Antakya kase, biberli ekmek, Antakya tuzlu yoğurt, kırma zeytin 450 lira. Bu arada çok severim Antakya'nın tuzlu yoğurdunu. İnanılmaz lezzetli oluyor. Ortalama fiyatlar. Kiş varmış. Kiş ne la? Bilmiyorum kiş. Yani kahve çeşitleri, onların fiyatları yazmıyor. Şöyle fiyatlar. Denizden var. Avokadolu füme somon tartar 550. Karışık kabuklu kasesi diyor. Kara midye, sülnes, tarak, domates falan, şarap soslu 780 mesela. Ama benim asıl merak ettiğim karşı taraf. Yani videonun başında hatırlıyorsanız bir evden size Meis Adası'nı gösterdim. Sadece yani buradan o da normal böyle yavaş giden botlar 20 dakikaya gidiyor ama kendi hızlı botunuz olsa 7 dakika 8 dakika falan sürüyormuş. Yani bu aradan ya bizim kaldığımız evden şu an görünen adadaki fiyatları çok merak ediyorum ben. Onu da ilerleyen dakikalarda kıyaslayacağız zaten. Bir Kaş'ın merkezindeki fiyatlara da bakalım. Çok merak ediyorum Meis'i. Niye merak ediyorum? Çünkü dibimizde. Bahsettim ya sabah size videonun girişinde. Ya dibimizdeki bir ada. Çıktığım çatıdan görebiliyorum orayı hemen. Yani 7-8 dakikaya karşıya varabiliyorum. Ve o Schengen topraklarında orası. Çok gariptir ki ya kapı vizesi almanız lazım ya pasaport falan yeşil olacak. Değişik mi, farklı mı buradan merak ediyorum. Gidince bakacağız. Karşılaştıracağız. Bak burası burada en çok tercih edilen restoranlardan biri. Kıymalı pide 250 lira, kıymalı kaşarlı 280, kuşbaşılı 280, Adana kebap 400, Urfa kebap 400, dana şiş 490, kuzu şiş 490. Bakın buradan. Pirzola 560, beyti 450, pizzalar 350-320 arası. Şu Ege restoranı arkadaşlar. Burada böyle esnaf lokantalarından birisi burası. Lezzetli de yapıyor, kötü yapmıyordu. Tam Kaş'ın merkezi sayılır. Şu aşağısı merkez hemen. Orada da fiyatlar bu şekilde. Ben her yerde fiyatları göstereceğim size ki siz kıyaslama yapın ve gelecek arkadaşlara yardım olsun. Bu gösterdiğim mekanların hiçbiri de reklam değil. Hepsi bir tanıtım gibi düşünün, bilgi amaçlı düşünün arkadaşlar. Her şey var bu arada. Kaş'a geldiniz, bankalardan tutun işte zincir marketlere kadar alayı var burada. Sevgili eşim ve Selen. Tanışmışlardı Selen'le geçen. Evet, birkaç videosunda daha varlardı. Evet. Ve Orta Doğu'nun yakışıklı adamı Burak Durgun. Burak'la bizim tanışıklığımızı biliyordur birçok kişi ama bilmiyorsanız biz 5,5-6 sene önce yine sokakta tanışmıştık birlikte satarken. Daha hiç YouTube yapmıyorken YouTube'a da beraber başladık. Kanalı zaten aşağıda var. Tanıyorsunuzdur. Tanımayan arkadaşlarım da mutlaka bu yakışıklının kanalına göz atar diye düşünüyorum. Biz beraber geldik buraya. Ya benim Duygu'yla tanıştığım, ya biz evlendim ya Duygu'yla. Biz bu dörtlü tanışmıştık aslında. Evet. Biz seninle beraberdik. Evet. Selen'le Duygu beraber. Öyle tanıştık. Gene Antalya'da tanışmıştık. Bir hikayemiz vardı. Yine tekrar birleştik. Kaş'ın sokaklarında.
Kaş Likya yolu üzerinde kalıyor arkadaşlar. Yani Kaş'a geldiğinizde bu kral mezarlarını göreceksiniz. Sadece burada değil, tam böyle şehrin bir göbeği var. Bu kısımda var ama birçok noktada var. Bu arada bu yol tek şerit, bilginiz olsun, çift şerit değil. Yani şuradan dönüş yok. Şurada hemen Kaş'ın camisi var bu tarafta. Bugün bir cumartesi ve Temmuz ayındayız. Yani video çok güncel. Bugün ayın 5'i, Temmuz'un 5 2025. Normalde bir cumartesi günü Kaş bu kadar sakin olmayabilir gerçekten. Kaş'ın merkezi. Ne diyordum? Bir ablamızla denk geldik de sokakta, orada kesildi. Burası Kaş'ın merkez tarafları arkadaşlar. Yani gerçekten ben Kaş'a daha önce de geldiğim için söyleyebilirim. Hani internette görüyoruz da bu aralar. Sezon biraz zayıf diye. Gene kalabalık ama geçen seneye göre bir tık daha bu aylarda bu kadar hafif olmaz burası. Gerçekten bir sakinlik var. Ucuz tost, çay, mayıs içmek istiyorsunuz. O camiden girdiniz. Şurası Kaş Belediyesi'nin yeri. Burada fiyatlar uygun. Çok pahalı değil. Burada da çay, kahve, tost vesaire şeyler yiyebilirsiniz arkadaşlar. Tekneler hemen Kaş'ta şu tarafta. Şu karşıda. Buradan işte liman ağzına gidebiliyorsunuz. Bizim öğlen gittiğimiz yere. Bu taraftan. Karşıdaki Meis Adası'na şuradan biz bilet alacağız. Buradan gideceğiz. 30 euroymuş gidiş geliş arkadaşlar. Bilginiz olsun ama 2 pazarlık yapın hemen 4-5 euro düşüyorlar. Tabii Meis'e giderken bunları daha detaylı anlatacağım size, aktaracağım. Hava çok güzel ama. Temmuz'un 5'i olmasına rağmen. Dün Burak hava çok böyle bunaltıcı değil. Yok, çok bunaltıcı değil. Çok güzel bir hava var. Tam böyle gezilecek bir hava var. Evet. Kalabalık da ya ben 10 sene önce geldiğim için çok hatırlamıyorum ama tatlı bir kalabalık var. Yormuyor Evet, insanı. Çok evet. yormuyor. Her sene gelmemde burada bir mantıcı var meydanda, tamam mı? Ben çok beğeniyordum. Hala aynı lezzette mi bilmiyorum. Eğer aynı lezzetteyse size gelin, önereceğim yani. Bir kaşık alayım, ondan sonra nerede olduğunda lezzetine göre söyleyeyim. Dur gel gidelim öyle kanka. Bak tam meydan buralar. Kaş'ın meydan kısımları hep buralar. Çocuklar çıkmış. Küçük bir yer. Kaş küçük bir yer, ufak bir yer. Öyle çok büyük bir yer değil arkadaşlar. Ama denizi çok güzel, suyu çok güzel. Arkadaşlar mantı geldi. 380 TL şu porsiyon. Onun bilgisini vereyim. Klasik ev mantısı. Nasıl baba? Güzel kokuyor bu arada. Bir ye bakalım kral. Ye bakalım yakışıklı. Hala aynı lezzet. Bir tık daha ekşiliksi. Domates sosunun ekşiliği. Yani domates sosunun bir tık ama hala lezzet. Güzel. Çok Hamuru, yumuşaklığı falan hala yumuşak, çok iyi. yumuşak. Gelin Kaş'ta aç kalmayın. 380 TL tam şehrin merkezinde, mekanın adını da göstereyim. Aha burası arkadaşlar. Kaşık mantı ev yemekleri. Tam merkezde. Haritaya yazın çıkacak zaten. Şöyle menülerimiz. Fena değiller. Afiyet şeker olsun. Şimdi yemeğimizi yedik arkadaşlar. Lezzetliydi, güzeldi. Gene aynı lezzeti aldım. Sadece sosta bir tık ekşilik vardı ama hala yediğim en iyi mantılardan biri. En iyisi değil ama iyi mantılardan birisi. Burası Kaş'ın çarşısı arkadaşlar. Böyle bir bayır yukarı bir çarşısı var. Sağlı sollu restoran, kafelerin, böyle kafe dediğim, alışveriş yapabileceğiniz butik mağazaların olduğu, takı toka sevenler varsa hepsi burada onların. Yani inanılmaz takı toka çok burada seveni. Bu yolun sonu böyle bir yapıya çıkıyor arkadaşlar. İnanılmaz büyük değil mi? Kral mezarı kendisi. Bu görkemli yapı. Bu yolun sonunda hemen. Arkadaşlar günaydın. Biz bir videonun devamıyla devam ediyoruz şu anda. Geçtiğimiz dakikalarda Kaş'ı gezdik. Şimdi ise Yunanistan'ın Meis Adası'nı göreceğiz. Yani biz şu an Kaş'taydık. Kaş'ın altındaki göze gideceğiz diyebilirim buradaki tabirle. Şu arkam hemen bu şu teknelerin geldiği şu taraf var ya. Bu teknelerin ya Kaş merkezden şöyle geldiğinizde bu teknelerin sonu huduta çıkıyor. Şurada bir pasaport kontrolü var. Oradan geçiyorsunuz. Zaten 2 tane botlar var.
burada. 2 botla hemen 20 dakika karşıya geçebiliyorsunuz. Size demiştim şey lazım. Schengen vizesi lazım, yeşil pasaport lazım ya da kapı vizesi almanız gerekiyor ama gidecek arkadaşlar için bir net bilgi, önemli bilgi. Kapı vizesi almak için bildiğiniz Schengen vizesinde istenilen evrakların birçoğu isteniliyor. Feribot biletinizin alınmış olması gerekiyor. Eğer konaklayacaksanız otel biletinizin alınmış olması, ayrıtılmış olması gerekiyor ve en az 4-5 gün öncesinden rezervasyon yapmanız gerekiyor. Mesela biz burada 1-2 tane acente var. Onlardan bilet alabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Gidiş dönüş 30-35 euro arası değişiyor. Bir de 5'er euro sanırım Yunanistan'da o Mayıs'ın girişinde 5 kişi başı şeyler alıyorlarmış. İşte kapı vergisi gibi düşünün. Onu burada acente aldı bizden. Bir de burada Kaş'ta 130 TL kişi başı yine ayrı bir kapı vergisi alınıyormuş. Banka dokümanlarınız gerekiyor. 3 aylık ıslak imzalı. Belirli adalara, Yunanistan'ın belirli adalarına kapı vizesiyle gidebiliyor. Rodos var. Bunların arasında Kos var. Sakız Adası var. İşte Meis Adası var. Yani Türkiye'ye en yakın ada Yunan adası burası. Yunanistan'a en uzak Yunan adası da gene burası. Biz Meis'i gideceğiz. Yeşil pasaportla gideceğiz. Vizeyle uğraşmadık bize anlayacağınız. Burak ve Selam mesela vizeyi böyle biz 1-2 günde çıkar diye tahmin ettik ama hafta sonunda denk geldiği için araya onlar bizimle gelemiyor. Vize çünkü 10 günlük sıra şu an doluymuş mesela. Günde acentenin 6 tane kişi kapı vizesiyle oraya sokma hakkı var. Bunları bilerek gelin. Şimdi biz bir 20 dakikalık yolda şurada bir turuncu feribot var. Onunla karşıya geçeceğiz. Bakalım ne yaşayacağız. Birlikte keşfedeceğiz. Arkadaşlar şu karşıda bir kontrol oluyor. Check-in kontrolü gibi düşünün. Uçaktaki kontrol gibi düşünün. Hemen geçiyorsunuz. Pasaport kontrolüne geçiyorsunuz. Bilginiz olsun. Pasaporttan da geçip karşıya 20 dakikalık bir yolculukta Meis'e ulaşıyorsunuz. Yurt dışı çıkış pulu burada da almanız gerekiyor. 710 TL. Onu online bankacılıktan, vergi dairesinin sitesinden alabiliyorsunuz. Şöyle bir Kaş'a bakalım karşımızda. Şimdi birazdan da Meis'e gidip Meis'i göreceğiz. Yani buradaki yerleşkeyle şurada mesela ki beyaz evler, binalar orada nasıl? Meis nasıl? Yani hemen bir karşımızdaki bir adadaki yerleşke nasıl? Bir bakalım, karşılaştıralım. Şöyle bakın, karşımız Kaş. O komşuyla yine kavuştuk komşuyla. Geldik arkadaşlar. Meis Adası'ndayız. Şapkamızı çıkaralım. Karşınızda öyle konuşalım arkadaşlar. Çok sıcak ama hava 37 derece. Şu an hissedilen 40 falan. Yaklaşık bir 20-25 dakika kadar Kaş'tan Meis'e sürüyor. Eğer kapı vizesiyle geliyorsanız sizi ayrı bir yere alıyorlar. Parmak izi alıyorlar. Bunun bilgisini vereyim. Biz yeşil pasaportta geldiğimiz için hızlı geçtik. Sadece bir 10-15 dakika kadar vize için orada kapıda bekledik pasaport kontrolü için. Mühür vuruyorlar. Direkt geçiyorsunuz. Bilginiz olsun. Bir kahvaltı yapacağız. Kahvaltı yaptığımız yerde ise hemen fiyatlardan bahsedelim. Burada menemen var bildiğimiz 10,5 euro. Yumurtamız var 11 euro. Balığımız var 13 euro. Yoğurdumuz var. Grek yoğurt 8 euro. Bu musli gibi düşünebilirsiniz bunu. Musli miydi? Öyle bir şey unuttum. Kahvelerimiz 2,5 euro, 4 euro, americano, double espresso 4 euro. Şöyle fiyatlar burada. Hemen ilk girdiğimiz yere oturduk. İlk söyleyeceğim şey, çok beğendim Meis'i. Çok hoşuma gitti. Niye hoşuma gitti? Aslında Kaş'ın hemen bu 20 dakika ilerisinde aynı denizi paylaşıyor. Ama böyle tepelere, dağlara, evler, binalar dikilmemiş. Lego gibi sadece yapılar var. İnsanların yaşayacağı evler var. Böyle denize sıfır oturabileceğiniz restoranlar, kafeler var. Şimdi Meis'i biraz dolaşacağız. Sonra bir plajında yüzeceğiz arkadaşlar. Bir kahvaltı yapalım. Çok beğendim. Çok hoşuma gitti ama. Baksanıza şuraya. Bakalım komşudaki, yani Türkiye'ye en yakın Yunan adası nasıl bir yermiş? Bir bakalım, görelim. Çay içeceğiz. Herkes kahve içiyor. Bunların meşhur kahvesi var. Frappe arkadaşlar. Herkes kahve içerken ben tabii ki çay içeceğim. Ama sallama çay. Bilginiz olsun. Lipton'unmuş. Göreceğiniz her şey reklam değil, öneri olacak bu videoda. Onun bilgisini vereyim size. Ben çırpılmış yumurta söyledim. Sen ne söyledin? Duygu. Kızım da şey söylemiş. Kuzum diyorum. Eşim de kızartılmış yumurta söylemiş arkadaşlar. Gelsin, göstereceğim onları da size. Burada bir adada hissediyorsunuz kendinizi gerçekten. Benim çırpılmış yumurta gelmiş arkadaşlar. Şöyle bir şey. Duygu'nun kahvaltısı da böyle. Size göstereyim bunları. Kahvaltı yapmaya başlayalım. 2 de çay aldık. Fiyatı en son söyleyeceğim. Şurada da zeytinimiz var. 28 euro tuttu. Arkadaşlar 2 işte yumurta, omlet, menemen, 2 çay 28 euro. Bilginiz olsun. Geçmiş dakikalarda Kaş'taki fiyatlardan da bahsettik biraz. Şimdi burada bir sahile vesaire de gideceğiz. Oradaki fiyatları da söyleyeceğim ve gezeceğiz etrafı. Ama Rabbimin gücüne gitmesin de yani hiç lezzetli değildi ya. Bitiremedik de zaten. En iyi şeyi sarımsaklı ekmekti arkadaşlar.
Bakalım Mayıs Adası'nı gezelim. Adada böyle Yunan renkleri var. Mavi, beyaz, turkuaz. Renkli renkli evler, yapılar. İnsanlar oturmuş. Kahve kültürü Yunanistan'ı ben gezerken her yerde, herkeste vardı. Adada da bu geçerli arkadaşlar. Böyle denizin dibinde, denize sıfır, bayağı kafesi, restoranı varmış ya, barı varmış. Bayağı var yani. Şöyle gel aralardan gidelim mi? Şöyle ara sokağa girelim. Hemen adanın yapılara bakalım, evlere bakalım. Adanın hanesi, nüfus hanesi 400-500 arkadaşlar ama tabii kışın azalıyor bu. Yazın da 1000'e kadar çıkıyormuş. Benim araştırdığıma göre de bu adanın kendi yerel sakinleri Avustralya'da yaşıyormuş. Yazları geliyorlarmış buraya Mayıs'e. Birçok Türk işletmecisi de var. Yani aslında Yunanist adıyla Yunan yemeklerini satan ama sahibinin Türk olduğu birçok işletme de buralarda, bu bölgelerde bulabilirsiniz. Çok küçük bir ada. Mayıs Adası. Karşı Kaş'tan görünüyor zaten. Sabah videonun başında bakmıştık, görmüştük. Biz şu an Yunanistan'ın Türkiye'ye en yakın adasındayız. Yunanlara da en uzak adasındayız. Mayıs'teyiz ama böyle 8'den 9'dan fazla 10 tane ya da 10 ya da 12 tane adaya kapı vizesiyle giriş yapabiliyoruz. Bunlardan bahsettik. Bir de size sadece bu Yunan adalarıyla kalmadan 160'tan fazla ülkede internete bağlanabileceğiniz bir teknolojiden bahsedeceğim. Esim.io. Esim.io'da istersek bakiye yüklüyoruz. Kullandığımız kadar ödüyoruz. İstersek kendimize en uygun bir paketi seçip gideceğimiz ülkede kullanmaya başlıyoruz. Esim.io'da OneSIM özelliği var. O OneSIM bir kere kurduğunuzda sonradan ülke değiştirdiğinizde gideceğiniz hiçbir ülkede tekrar kurulum yapmakla uğraşmıyorsunuz. Esim.io sizi en iyi operatöre otomatik olarak bağlıyor arkadaşlar. Bakiyeniz kaldı diyelim. Üzülmeyin. O kalan bakiyenizi bir sonraki seyahatlerinizde kullanabiliyor olacaksınız. Bir de benim adıma tanımlanmış bir kod var. Uğur2 kodu. Uğur2 kodunda girdiğinizde ekstra $2 bir hediyeniz olacak. Siz de böyle dünyanın her yerinde 160'tan fazla ülkede internete anında bağlanmak istiyorsanız Esim.io'yu hemen açıklamada ve ilk yorumda bulunan kısımdan İndirin, telefonunuza kurun ve dünyayı gezerken, seyahat ederken internete kolay bağlanmanın tadını çıkarın. Bakalım Mayıs Adası'nda ne var ne yok biraz daha keşfedelim. Böyle renkli evler yapmışlar yürüyebileceğiniz alanlara. Akşamları bazen Türk-Yunan müzik gösterisi oluyormuş. Sanatçılar geliyormuş. Burada şarkılar söylüyorlarmış arkadaşlar. Onlara da kalmak isterseniz bazen tekne turu yapacağınız firmaya sorun, ayarlamaya çalışın. 9.30-10'da kalkıyor. Akşam 4'te 4.30'da dönüyor genellikle. Bir de akşam gece 11'de dönüşleri yapanlar da var. Ama böyle yapılar eski kimisi. Güzel duruyor ada. Tatlı duruyor. Greek frozen yogurt. Osmanlı'dan kalma bir cami de var burada. Orayı da ziyaret edeceğiz. Tabii şu anda müze olarak kullanılıyormuş kendisi. Siz şu anda tabii net göremiyorsunuz ama hemen şu karşımızda Kaş. Yani Kaş'ı ben buradan gözümle gördüğüm solda bir yapılanma, sağda bir yapılanma, dağın tepesinde bir yapılanma. Yani inanılmaz biçimsiz gördüğüm bir yapılanma var. Arkadaşlar ben bunu şey için söylemiyorum. Ben ülkeme aşık bir adamım. Ülkem cennet gibi. Bence dünyanın en güzel denizine, dünyanın en güzel koylarına, dağlarına sahibiz biz ülkemiz olarak. Ama belirli şeyleri söylemekten de çekinmek istemiyorum. Yani bir rant uğruna, para uğruna birilerini bir yerlere peşkeş çekmişiz. İmarsız yapılar var bir sürü o tarafta. Kaçak yapılar var. Bir sürü, şaka yapmıyorum. Ve hiç estetik durmuyor mesela şu an Kaş benim gözümde. Ya mesela bu kısım bir tık daha bana estetik ve görsellik olarak daha güzel ve daha cezbedilir bir şekilde geldi yani. Daha cazip geldi. Niye? Ben bilmiyorum bunların yönetimini, osunu busunu gerçekten bilmiyorum. Sadece daha şık, daha estetik geldiği için söylüyorum. Ben Kaş'ta dünyanın kaçak yapısı var mesela. İmarsız yapılar var. Hani ve biçimi o kadar kötü görünüyor ki şehir bir yerden sonra o ada o kadar şey görünüyor ki göze hiç hitap etmemeye başlıyor ki. Kaş'a aşık bir adamım. Çok seviyorum Kaş'ı. Ama rant uğruna bir yerler birilerine peşkeş çekince de insan üzülmüyor değil yani. Ya ben dünyayı gezmeden önce, YouTube yapmadan önce ilk 1,5 senemi Türkiye'me, güzel ülkeme ayırdım. O ülkemizin dağları, deniz turizmi bence dünyanın en güzel denizi bizde var. Dünyanın en güzel yemekleri bizde var. İnsanlık, misafirperverlik olarak en iyi bence biziz yani. Müthiş bir insanımız var. Ama tabii bir o kadar da artık çıkarcı, kendini düşünen, böyle empati yapma yoksunluğuna sahip insanlarımız da var. Ne yazık ki arkadaşlar. Bu da daha çoğaldı hatta bu tarz insanlar. Ama yine de biz çok iyi insanız ve çok güzel bir coğrafyamız var. Sahip çıkalım, değer bilelim. Yeter ki sahip çıkalım, değer bilelim, kıymet bilelim, insanımızı kaçırmayalım. Dünyanın en güzel coğrafyası bizim vatanımız yani arkadaşlar. Şaka değil. Neyse bu konulara daha fazla girmeyelim. Hemen yukarıda bir kalemiz var. Hemen şurada demin bahsettiğim cami var.
var. Bu yolun sonundan oraya doğru gideceğiz. Ve St. George Kilisesi'nin bulunduğu bir ada var ve orada bir işletme falan var. Yüksek ihtimalle yüzmeye oraya gideceğiz. Burada sahil bot güvenliğin büyük bir gemisi var arkadaşlar, Yunanlara ait. Girerken sıkıntı yapmadık. Herkes çok sıcak karşılıyor. Gelip geçerken de kalimera diye gülüyorlar, ediyorlar, muhabbet ediyorlar. İnsanlar konusunda herhangi bir negatif bir şey de görmedik henüz. Bunun bilgisini vereyim. Ben bunu Yunanistan'ı gezerken de görmemiştim. Bunu da söyleyebilirim size. Bu arada su inanılmaz berrak. Yani dibi görünüyor. Aynı Kaş'taki taraf da öyle. Kaş'ta da çok güzel suyun dibi görünüyor. Özellikle o liman ağzı dediğimiz kısım inanılmaz iyi. Şöyle Meis Adası'na uzaktan bir bakış yapalım. Bir etrafı önce bir dolaştık, şöyle bir yürüdük. Şimdi diğer caminin o tarafa doğru gideceğiz. Burada biraz rüzgar var arkadaşlar. İşte o camide burası. Şu an kapısı kapalıydı ama baktım. Osmanlı camisi arkadaşlar. Osmanlı'dan kalma birkaç restoran görmüş tabi. Şu an bir müze olarak kullanıyorlarmış burayı. Onun hemen altında da şöyle işletme var, bir tane sahil. Denize girebileceğiniz bir yer var. İşte bir şeyler içebileceğiniz, yiyebileceğiniz alanlar var. Size şezlong veriyor. 15 euro. Yani kişi başı 15 euro bir para alıyor. Gün boyu kullanabiliyorsunuz şezlongu sadece. Bilginiz olsun. Denize girip çıkabiliyorsunuz. Bir şey yemek isterseniz bir şeyler yiyorsunuz. Ama 15 euroyu sadece burada oturmak için veriyorsunuz. Onun bilgisini vereyim size. İçini gösterebilseydim güzel olurdu. Burada aynı zamanda bir de başka St. George Kilisesi'nin olduğu bir ada gibi bir yer var. Orada da denize giriliyor. Ama biz oraya gitmek istemedik şu anda. Denizi çok güzel görünüyor ama. Bu mekanın da fiyatlarından size biraz bahsedelim birazdan. Yani burada da şey var. Hava parası gibi bir şey. İşletmede oturuyorsunuz. Bir şey yiyip içmen önemli değil. İlk baştan bir 15 euro veriyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Arkadaşlar kahveler 2 euro 5 euro arası değişiyor. Biralar 3 ila 6 euro arası değişiyor. Soft içecekler 2-2,5 euro arası değişiyor. Fiyatlar bu şekilde. Bilginiz olsun. Menüye baktım ben şimdi. Deniz güzel görünüyor. Bir adadan çok büyük bir gemi geldi. Hatta onu göstereyim size. İnanılmaz büyük. Yani yüksekten Yunan'ın başka bir adasından geldi bu. İçinde yolcular ve araçlar da var tahminim. İnanılmaz büyük bir yolcu gemisi geldi. Çok büyük. Her yerde bu arada hem Yunanistan hem Avustralya bayrağı var arkadaşlar. Demiştim ya size, insanlar o bölgede yaşıyor. Şurada da Avrupa Birliği'nin bayrağı var. Yani biz aslında şu anda Avrupa Birliği'nin topraklarındayız. Onu da söyleyeyim size. Arkadaşlar bizim dönüş saatimiz böyle yaklaşıyor. Gitmeden önce bir yemek yiyelim dedik ve ama burada inanılmaz bir rüzgar var. Bugün anlamadık nedendir. Ama şey de söyleyeyim, yani mesela burada 15 euro alıyorlar ya oturmaya. O gösterdiğim yerde size. Liman ağzındaki o mekanlarda da harcama limitiniz var. Yani burada 15 euro alıyor. Harcama limiti yok. Bizimkilerin orada da işte 1000 TL diyor ki geldim buraya 1000 TL harcama limitim var. 1000 TL harcamak zorundasın. Ya da 1500 TL ya da 1800 TL. Bunların bilgisini vereyim. Ama Kaş esnafı genel olarak bence fiyatları yükseltmemiş geçen seneyle bu sene arasında. Halk sanırım bu adalara gitmesin diye de olabilir, bilmiyorum. Yani çok yüksek değil geçen seneyle bu sene arasındaki fiyat farklılıkları ama bilginiz olsun. Şimdi burada sizde bir deniz kenarında Alexander adlı bir restoran var. Zaten 3-4 tane restoran var. Çok fazla yok. Buradaki fiyatlardan biraz bahsedeyim. Şimdi salatalar var. Minimumla en yükseği söylüyorum. 8 Euro'dan başlayıp 12,5 Euro'ya gidiyor salatalar arkadaşlar. Yeşil salata 8,5 Euro'ymuş mesela. Başlangıç tabakları var. Burada 7 Euro'yla en pahalı başlangıç tabağı 10,5 Euro. Bu arada sabah kahvaltıya 28 Euro verdik. Söylediğimi unuttum, bilmiyorum. Şimdi şurada fish and chips'lerimiz var. Taze balıklarımız var. Kilo olarak satıyorlar. Hangi balıklar bunlar bilmiyorum. Yani 85 ila 65 euro arası, 95-65 arası değişiyor. Kilo olarak ama bu balıkların fiyatları, bilginiz olsun. Denize sıfır bir restoranda. Biz atıştırmalık böyle aparatif şeyler yiyeceğiz. Mesela kuzu varmış. 22 euroymuş. Dana eti varmış. 15,5 euroymuş. Tavuk fileto varmış arkadaşlar. 12 euroymuş. Tavuk fileto. Bilginiz olsun. Hello. Arkadaşlar sipariş verdik biz. Gelsin söyleyeceğim. Yani ne söyledik ve ne kadar söyleyeceğim. Ama alkollü içecekler, biralar 5 euro vesaire. Bilginiz olsun. Hepsi 5 euroydu hemen hemen. Soft içecekler, kolası, fantası 3,5'tu değil mi? 3,5 euroydu. Başlangıç tabaklarından söyledik biz. Ana yemekler söylemedik. İşte karides söyledik. Ne? Karetta mı? Evet, indi. Ha, ya her çok inanılmaz karetta var burada yaşayan. Görüyoruz ama size bir gösteremedim. Gelsin ne o, bir de nohut varmış burada, böyle nohut topu gibi düşünün. Onlar meşhurmuş bu bölgede.
Falafel gibi mi acaba merak ettim. Gelsin onları gösterip fiyatlarını aktaracağım size. Güzel, değişik, yani günübirlik Kaş'tan gelinebilecek bir ada, Meis Adası. Ufak, tatlı, bence bir gün yeterli ama kapı vizesi alırsanız 7 gün geçerli oluyor. Onun bilgisini vereyim size. Oteller var konaklayabileceğiniz, yemek yiyebileceğiniz, denize girebileceğiniz alanlar da var. Farklı yerleri de var. Kaleye çıkabilirsiniz. Siz kale hemen şu tepede, oradan bir yukarıyı izleyebilirsiniz. Biz biraz yüzmeyi tercih ettik. Biraz bir şeyler içip yemeyi tercih ettik burada. St. George Kilisesi'ne gidebilirsiniz. Aha. Arkadaşlar görebiliyor musunuz? Kocaman karetta. Ne kadar büyük. Gidiyor suyun altından. Ya yüzerken geleydi iyiydi ya. Çok iyi ya. Ha, çıkıyor, geliyor suyun üstüne. Geliyor mu? Geliyor mu? Evet. Evet, biraz geldi. Çıktı evet. Bakıyor, bir içeri sokuyor kendini. İlginç değil mi ama? Kaş şurası hemen. Yani şu 20 dakika gidiyorsunuz. Hatta hızlı feribotlar yapılacakmış. 7 dakikaya buraya varılacakmış. Bir onay süresindeymiş şu an herhalde. Ama burası Avrupa Birliği toprağında yani girmek için prosedürler var. Öyle söyleyebilirim. Ama buranın vatandaşı hemen bizim ülkemize tak diye girebiliyor işte. Bu da kötü bir durum, üzücü bir durum bence ya. Konuşacak çok şey var böyle şeyler için de. Tatil vlogunda böyle şeyler konuşmayalım. Arkadaşlar, tereyağında karides 24 euro. 3-6 tane var. Bilginiz olsun. Şöyle göstereyim fiyatını. Yani ürünü size göstereyim. Şu 24 euro. Bence çok ucuz değil. Yani çok ucuz diyor dedikleri için, Yunanistan çok ucuz dedikleri için söylüyorum. Bence o kadar ucuz değil. Şöyle işte o meşhur, burada meşhurmuş bu. Nohut kızartmasını düşünün. Yani bu da kaç euroydu? 7,5 mu? 7,5 euro bu da. Şöyle ekmeğimiz var. 1 euro ekmekte. Dönüş saatimiz yaklaşıyor arkadaşlar. Son olarak ben size Kaş'taki antik tiyatroyu göstereceğim. Ondan sonra bu videoyu bitireceğiz. Burada para çekmek isterseniz ATM var. Para çekebiliyorsunuz. Her yerde, markette bile. Biz su aldık. Dondurma falan aldık. Onda bile kartla ödeyebiliyorsunuz ama onu da söyleyebilirim. Birçok noktada kart geçiyor ama sembolik de olarak eğer günübirlik geliyorsanız cebinizde bir 50 euro falan nakit bulunsun. Bir yerde geçmeyeceği tutar bir şey olur. Nakitte tutun yanınızda ama her noktada biz şu ana kadar hiç nakit harcamadık. Her şeyi kartla verdik. Bunun bilgisini vereyim. Botumuz da gelmiş zaten. Şu turuncu olanla ayrılacağız Meis'ten. Kaş'a geçeceğiz. Duş alıp Kaş'ın antik tiyatrosunu göstereceğim size arkadaşlar. Meis'i de görmüş olduk. Yani Türkiye'ye en yakın Yunan adası burası. Sizlere en azından buraları aktarmış oldum. Ya videoyu da beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. Çünkü çok önemli bunlar etkileşim için. YouTube bunları bizden istiyor. Abone değilseniz de abone olursanız mutlu olurum. Tatlı, ufak bir ada hissiyatı veren bir yer. Bence bir günde yeterli. Bilginiz olsun. Bir akşamda kalmak lazım ama böyle sirtaki için, böyle eğlence için. Onu da değerlendirebilirsiniz. Burada güzel bir gün batımı izlemeye geldik. Şöyle güzel bir manzarada. Sabah şu adadaydık, Meis Adası'nda. Bugün de Kaş'ın antik tiyatrosundayız. Sapasağlam kalan yapılardan birisi bu. Likya döneminden kalan. Çok güzel görünüyor gerçekten. Bir arkadaşımız şurada canlı müzik yapıyor. Biz onu dinleyeceğiz. Şu denize karşı, Meis'e karşı, liman ağzına karşı, Kaş'a karşı veda edeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda hemen yeni bir ülkeyle seyahat aktif olarak tekrar başlıyoruz. Sarkıttık, ara verdik ama artık devam. Taşınma telaşındaydım. Beğenirsek, yorum atarsak sevinirim. Sevgili kardeşimin kanalı açıklamada var zaten. Burak'ı tanıyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Zor oluyor değil mi? Öyle mi? Aynen öyle. Pazartesi iyi geçmişti. Bence de. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.